Dünyanın nefis yemekleri mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı meyvelerden pestil yapacağım. Önce erikle başlıyorum. 3 kilo eriği çekirdeklerden ayırıyorum. Çekirdeklerini ayıkladım. Erikleri uygun bir tencereye aldım ve şimdi üzerine yarım su bardağı su ekliyorum ve ocağa bırakacağım. Erikler pişti ve üzerine bir çay bardağı toz şeker ekliyorum. Toz şeker ekledikten sonra blenderdan geçiriyorum. Bir çay bardağı nişastayı suyla karıştırdıktan sonra eriklerin içine ekliyorum. Spatula yardımıyla yağlı kağıdın üzerine ince bir tabaka şeklinde seriyorum. Ben terasta serdim. Terasta güneş gördüğü için akşama kadar kurudu. Hemen yaşken üzerine ceviz serpiyorum. Ceviz yerine fındık, badem, fıstık serpebilirsiniz. Şimdi pestili yağlı kağıttan ayırıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay ayrılıyor. Fazla pestil yapacaksanız pişirme kağıdı yerine un çuvallarını, Amerikan bezini veya patiska gibi kumaşları, İnce saten kumaşı kullanabilirsiniz. Eğer sermek için kumaş tarzı bohçalar kullanacaksanız hiçbir zaman deterjanla yıkamayın. Pestili küçük parçalar şeklinde kestim. Şimdi bu şekilde sarıyorum. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Şimdi armut pestiline geçtim. Armut pestili için 2,5 kilo armudu bu şekilde doğruyorum. Doğradıktan sonra uygun bir tencereye aldım ve üzerine yarım su bardağı su ekledim. Şimdi pişirmeye bıraktım. Pişirdikten sonra yine blenderdan geçiriyorum. Bir yemek kaşığı nişasta ve bir yemek kaşığı suyu karıştırdıktan sonra içine ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı da toz şeker ekliyorum. Şimdi spatula yardımıyla pişirme kağıdının üzerine ince bir tabaka şekilde seriyorum. Ben bir gün güneşte bıraktım. Bir gün güneşte bıraktıktan sonra kurudu. Şimdi armut pestilini de kağıttan ayırıyorum. Armut pestiline nişasta veya şeker kullanmayabilirsiniz. Ama kullandığınız zaman hem kıvamı güzel oluyor, hem rengi açılıyor, hem lezzet olarak da fark ediliyor. Armut pestilini de kestikten sonra bir kısmını rulo şeklinde şekil verdim. Bir kısmını da muska şeklinde şekil verdim.
Ve armut pestilimiz hazır. Şimdi üzüm pestiline geçtim. Üzüm pestili için 3 kilo çekirdeksiz üzüm kullanacağım. Diğer üzümü bulamadım. Üzümü önce robottan geçiriyorum. Robottan geçirdikten sonra şimdi süzgeçten geçiriyorum. Ve süzgeçten geçirmek için bir bardak kullanıyorum. Şimdi üzüm şiresini uygun bir tencerenin içine aldım. Ve içine bir çay bardağı nişasta ekliyorum. Üzüm suyunu pekmez yapmak için mutlaka içine nişasta eklemek gerekir. Ocağa aldım ve karıştırarak pişiriyorum. İçine 2 yemek kaşığı kadar susam ekliyorum. Kıvamı harika oldu. Üzüm bulamaçını da ince bir şekilde yağlı kağıdın üzerine seriyorum. Tüm püf noktaları için videomu sonuna kadar izleyin. Üzüm pekmezini de şeritler halinde kesiyorum. Kestikten sonra muska şeklinde şekil veriyorum. Ben bu şekilde katlamayı tercih ettim. Siz daha farklı şekilde katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. İncir pestili için 1 kilo incir kullanacağım. Ve ben kara incir seçtim. Şimdi incirleri de aynı şekilde doğruyorum. Özellikle bu tür incirleri olanlar hiç boşa vermesinler. İncirleri doğradım ve şimdi içine bir çay bardağı şeker ekledim. 1 çay bardağı da su ekliyorum. Şimdi pişmiş olan incirleri blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdikten sonra içine 1 su bardağı süt ekliyorum. Süt hem rengini açıyor hem de daha güzel bir dokusu oluyor. Pestil bulamaçını da kağıdın üzerine ince bir şekilde seriyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olmak için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Pestilleri güneşe serdikten sonra arada bir kontrol edin. Çok kurumasın. Eğer çok kurursa o zaman kağıttan sökemezsiniz. Kırılır. Pestili atıştırmalık olacak büyüklükte kestim ve şimdi rulo gibi sarıyorum. Nefis incir pestilimiz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Şimdi şeftaliye geçtik. Şeftali pestili için 3 kilo şeftaliyi bu şekilde doğruyorum. Üzerine yarım su bardağı su ekliyorum ve ocağa bırakıyorum. Piştikten sonra blenderdan geçiriyorum. Şimdi spatula yardımıyla ince bir tabaka şeklinde pişirme kağıdının üzerine seriyorum.
Erik ve şeftali pestili renk olarak birbirine çok benziyor fakat lezzeti ve dokusu farklı. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazın lütfen. Şeftali pestilini de küçük parçalara ayırarak atıştırmalık şeklinde sarıyorum. Dilediğiniz büyüklükte kesip dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Saklamak için mutlaka poşetlere koyun. Dolap poşetlerine de koyabilirsiniz ama ağzını kapatın, hiç hava almasın. Serin bir yerde saklayabilirsiniz. Birbirinden lezzetli olan bu pestillerinden hepsini deneyemeseniz bile birkaç tanesini denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.